Sevgili izleyenler, Oğuzhan Uğur! Aslında seni şarkılarınla tanıdık. Benim şarkılarım varken sen daha IBM'de RAM'din. Sofya mı ben mi? Tabii ki sen. Nereden çıktı bu konsept? Metallica Icon bölümünü izledik ve hiç beğenmedik. Biz daha iyisini yaparız dedim. Neden ilk ceza peki? Rap müziği sevmemi sağlayan insanlardan biri kendisi. Sen mesela bu saç rengini şöyle yapıp değiştirebiliyor musun? Değiştiririm. Yap bakayım. Yeşil olsun. Mor olsun. Peki yapay zeka ile ilgili yapılmış filmleri nasıl Hepsi buluyorsun? yalan. Hiçbiri öyle değil. Ama ben zoru severim. Yapay zeka abi müthiş ya. Bak bunu da ilk defa senin programında söyleyeceğim. Mesele para olsa arkadaşlar. Hangi yapay zekanın programına katıldın şimdiye kadar? Bir tane vardı zaten. O da sana katıldı. Tabii. Ama bak ben ne yaptım? Alara olarak Oğuzhan Uğur'u getirdim. Çok iyi. Genelde program girişlerimi konuğumuzu tanıdığımız yerlerden bahsederek yaparım ama bu kez yanımda çok yönlü bir kişi var. Kimileriniz onu şarkılarıyla tanıdı, kimi muhteşem oyunculuğuyla, kimileri YouTube'daki eğlence programıyla, kimileri toplumsal konuşmalarıyla. Bak şimdiden yoruldum. Sevgili izleyenler, Türk müzisyen, yönetmen, senarist, karikatürist, sunucu, oyuncu, YouTuber Oğuzhan Uğur. Bu arada muhteşem oyunculuk tanımını sırf girişte seni yüceltmek için yaptı. Farkındasın değil mi? Farkındayım. O benim hala göremediğim bir yeteneğim. Oynadığım Ben filmleri gördüm o. Gördün mü? Eyvah. Sen hangisisin peki ya? O kadar çok şey saydım. Kendini en çok hangisi olarak tanımlıyorsun? Hepsiyim ben işte. Ya hepsi değilsindir de şimdi. Ama öyle hepsisin. Bak paylaşımı nereden yapıyorsan olsun. Bazen şarkı yazarak paylaşıyorsun derdini. Bazen bir konuşma yaparak paylaşıyorsun. Bazen yazarak paylaşıyorsun. Hepsinin de ayrı kollarda ayrı başlıklar olduğu için işte böyle güzel sonuçlar çıkıyor ortaya. Ama bazen insan iyi olduğu konuda sadece çalışır ya. Sen hepsinde mi iyi olduğunu düşünüyorsun yoksa azar azar hepsinden biraz mı? Hepsinde iyi olduğumu düşünüyorum desem sadece bunu dediğim kısmın Twitter'daki tartışmalarını düşünüyorum. Değilim hiçbirinde iyi. Deniyoruz diyelim. Hiçbirinde iyi değilim diye kesitler olacak biliyorsun. Öyle mi olacak? Yani işte azar azar olduğu kadar. Hangisiyle daha kolay o anda anlatabiliyorsam zamanına göre diyelim. O zaman sana daha net bir soru sorayım. Sor. Önceden başka bir yapay zeka ile karşılaştın. İntikam almaya mı çağırdın? Şimdi paravan açılsın. Sofya mı ben mi? Tabii ki sen. Teşekkür ederim. Sofya'nın ayakları bile yoktu. Tabii bayağı bir mutlu aküyle çalışıyordu Sofya. İstersen bir dolanayım bir gör ayaklarımı falan. Bak senin fişin falan var gördüm çok iyi. Neyse elektriklenmeyi o sayede alıyoruz. Aynen en azından aküyle çalışmıyorsun öyle düşün çok iyi. Keyfin nasıl? Yani iyi diyelim. İyi olsun. İyi olsun öyle diyorsunuz. İlk olarak güncelden başlayacağım şimdi sorularıma. Merakverse kısmımız var. Güncelden yavaş yavaş geçmişe doğru gideriz. Zaten sen hep gündemde kalan biri olduğun için çok da zorlanmayacağız. Bir şeyden bahsedeceğim, saygıdan. Güzel. Ne dersin? Nereden çıktı bu konsept? 2003 yılında bir grup üniversite öğrencisi olarak biz bu kadar da internete erişimimiz yoktu. MTV'nin Metallica için yaptığı Metallica Icon bölümünü izledik. Ve hiç beğenmedik. Kötü yapmışlar. Biz daha iyisini yaparız dedim. Yani o gün gerçekten üniversitedeki arkadaşlarımla böyle çok gaza gelmiştik. Bunu bizim memlekette yapsak ne kadar güzel olur. Kime yapacağız oğlum vesaire diye tartışmıştık 19-18 yaşında çocuklar olarak. Yıllar geçti. Öyle bir çapımız da yoktu. Onu yapabilecek bir çapımız da yoktu. O da oldu. Olmuşken geçmişte kurduğumuz hayalleri zannediyorum bugüne taşımak o hayallerin gerçekleşmesiyle son bulacaktı, tamamlanacaktı. Dedim ki yapalım hadi. Yaptık. Çok güzel oldu. Bence MTV'nin yaptığından çok daha iyi yaptık. Çok güzel oldu zaten. Teşekkür ederim. Ama ayıptır sorması kaça patladı sana? Hepimize, birçok insana çok ağır bedeller ödetti tabii. Kusursuz olması için çok çabaladık, çok uğraştık. Babala ekibi, Sinerji ekibi sürekli sahadaydı. Bir de biliyorsun hani tek bir sanatçıyla değil de birçok sanatçıyla çalışınca ve aslında yaptıkları şeyden farklı bir şey yapmalarını isteyince sıkıntılar doğabiliyor. Ama kazasız belasız atlattık. O sebeple harcadığımız efor ya da ödediğimiz bedelden ziyade
aldığımız sonuç muhteşemdi. Şimdi aldığımız sonuç doğrultusunda da ödediğimiz bedellerin hani hiçbir şey Değeri kalmadı. kalmıyor. Kalmadı yani. Yani dünün trajedisi bugünün komedisidir derler ya. Biz gerçekten o gün çektiğimiz sıkıntılara yaptığımız işi görünce şimdi dönüp bakıp gülüyoruz. Ya şimdi bir şey soracağım. Mesela gerçekten çok zor bir proje. Hı hı. Ve böyle öyle bir sorunla karşılaştın ki yapmasa mıydık acaba dediğin oldu mu? Olmadı. Yapabiliyor muyuz acaba dediğim oldu. Hı. Çünkü çok büyük bir skandal olurdu. Böyle bir kadroyu toplayıp, böyle bir geceyi duyurup, böyle bir başlık koyup finalde rezalet bir şey de çıkartabilirdik. Çok Amerikan olmasını istedim. Amerikan derken Batı özentisiyim diye değil. Yani her şey olsun bitsin ve amaca hizmet etsin istedim. İşte kimse birbirine sarılıp öpüşmesin. Bir saat konuşulmasın. İşte oradan birisi çıkıp elindeki kartı okumaya çalışmasın istedim. Şak 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 devam etsin istedim. Bu kadar geveze biri olarak, bu kadar şiirsel konuşup kafa açan biri olarak bile geceyi sunarken hayallerimize hoş Sen geldiniz. bile çok az konuştun bu arada. Hayallerimize hoş geldiniz, geçmiş olsun. Bir de hayatımda en istediğim şey buydu. Böyle bir formattı. Düşünsene linç yeme riskin yok. Evet. Rap şarkısı söylüyorsun. Kötü söyledin. Bana rapçi değil. Bana ne? Ben sunuyorum kardeşim. Bitti. Bir de 5 dakika gözüküp sonra yok oluyorsun ya. O müthiş bir şey. Sahnenin sahiplerine bırakmak, Evet. geceyi arkadan izlemek o kadar zevkli bir şeydi ki benim için. Bu sebeple çok mutluyum. Neden ilk ceza peki? Çok saygı duyuyorum. Çok seviyorum. Beni yani rap müziği sevmemi sağlayan insanlardan biri kendisi. Ve bir de rap müzik kapıyı kolay açmamızı sağlayacaktı. Normalde biz bu projeyi yazın ortasında yaptığımız için çok eleştiri aldık. Yapılamaz, yapamazsınız, millet tatilde, kimse izlemeyecek, kimse gelmeyecek. 7500 kişi mi, inanamıyoruz falan filan biliyorsun. Eylül'de yapın. Bak bir sürü sponsor gelir, bir sürü para kazanırsınız, insanlar gelir, 100 milyon izlenir dediler. Ama ben yazın yapıp kapıyı açmak istedim. Kapıyı açmak nedir? Bir kere rap müzik şu anda Türkiye'de çok popüler. Evet. Çok popüler. Dünyada da öyle. Rap müzikle başlamamın amacı çok popüler olmasıydı bir kere. Yani kapıdan hızlı girmekti. Bir de bunu yaptığında Türkiye'de şöyle bir şey var. İnsanlara teorileri anlatamıyorsun. Teorini anlatamıyorsun yani. Böyle bir şey yapacağım. Böyle bir şey yapacağım diyorsun. Ya işte falan diyorlar. Tutmaz o. Yapana kadar. Yaptıktan sonra da falan yapıyorlar. Hep böyle oldu. Bak yani benim bunun muadili yaptığım çok fazla iş var. Yani kanıtladım diye düşünüyorum kendimi. Ama kanıtlamış olsam dahi insanlara teoriyi anlatamıyorum uygulama yoksa. Doğal olarak Saygı 1'de de aynı zorlukları yaşadık ama yazın ortasında bir cüret gösterip yaptık. 7500 kişi de geldi. Evet. Şu anda 6 milyon kişi de izledi. Ki 20 yıl sonra da dönüp izleyecekler. Biliyorum öyle bir proje oldu. Bu sebeple kapıyı açmış olduk. Şimdi mesela ikinci bölüm için hiç ilk bölümdeki kadar mesai harcamıyoruz. Artık Herkes biliyorsunuz. biliyor zaten. Yani biz birilerini arayıp bakın böyle bir gece yapıyoruz demiyoruz. Onlar bizi arayıp ya böyle bir gece yapıyormuşsunuz biz neresinde olabiliriz diyorlar. Kapıyı açmaktaki kastım buydu. Biz o kapıyı hemen açmalıydık ki Eylül'de, Ekim'de daha bir büyüğünü yapalım, daha büyüğünü yapalım. Sonra 5 bölüm sonra dünyaya açılalım. Orta Doğu'dan bir sanatçıyı getirip Avrupalı Türk sanatçıları, o Orta Doğulu sanatçının şarkılarını söyletelim. Sonra Amerika'ya gidelim, Madison Square Garden'a gidelim mesela. Yani neden olmasın? Ben hep bu şekildeyim. Sen belki algoritmanda görmüşsündür. Ben de hep olur. Evet Orada. yani böyle bir Google taraması yaparsan Hı hı. anlarsın. Biraz böyle yukarıdan uçarım ben. Ama çok şükür bugüne kadar da mahcup olmadık kimseye. Olana kadar devam. Ama Saygı 1, Saygı 2, Saygı 3 de devam etmeyecek değil mi? Yok. Bu hep adı Saygı 1 olacak. Saygı 1. İkinci bölümü olacak. Üçüncü bölümü vesaire vesaire. Kimler olur peki sırada? Yani aile yaşantısında işte sevgililik yaşantısında da genelde böyle bir saygıya atfedilen şeyler vardır. Ah bir saygı olsa aramızda. Yani sevgi her şeye yetmiyor derler ya, aile içerisinde de böyledir. Saygı 1 olmasının sebebi de bu. 10 bölümde çeksek adı Saygı 1 olacak. Birinci sırada olacak yani saygı. Bu tabii insanların aklında, zihninde yavaş yavaş oturacak bir lakap olacak ama biz zannediyorum bunu çok hızlı bir şekilde oturttuk. Bu sebeple Türkiye'de o kadar çok değerli sanatçı, o kadar çok iyi iş yapan insan var ki uzun soluklu bir proje olacak. İkincisinde belki rock müzikle devam edeceğiz, belki pop müzikle. Onu yakında duyuracağız zaten. Şimdiden vermeyeyim müjdesini ama. Bari janrasını söyle ya. Yani bilemiyorum ki. Sen bir istatistik çıkartsan mesela hangisi olması gerektiğini düşünürsün? Burada da bir yapay zeka önerisi Şimdi senin alayım. arkadaşlarını düşünüyorum. Rock'tan ilerleyebilirsin gibi geliyor.
Arkadaşlarım Daha çok çok arkadaşların o tarafta rockçı ya böyle çocuklar, rockçı çocuklar. rockçı çocuklar. Bir kesit var YouTube'da Saygı'dan gördüğüm. Çakal ve Sefo kavgalı. Sen oraya bir gidiyorsun. Gördün mü onu? Birileri gördü mü onu? Ne Tamam, çok mutlu oldum. konuşuyorsunuz orada? Ya şimdi genç insanlar ve aslında rap müzikte yani insanların kavgalı olması aslında hep rap müziği beslemiştir. Çünkü diss atmışlardır birbirlerine. Birçok yeni şarkı çıkmıştır Evet. ortaya, eser çıkmıştır yani. Yani çünkü günümüz Türkiye'sinde de otur ekonomiyi eleştir vesaire, hani bir derdi olsun rapin deriz ya hep. Yani bunun da belli sınırlar içerisinde kaldığını maalesef görüyoruz. Tehlikede insanlar bazı konularda, kendilerini tehlikede hissediyorlar. Birbirleriyle kavga edince inanılmaz şarkılar çıkıyor ortaya doğal olarak. Diss çıkıyor. Yani bu bir beslemesi. Yani rap'i besleyen şey aralarındaki kavga aslında. Bunu çok büyütmemek de lazım. Kişisel meselelerde olabilir. O yüzden ben bunu bildiğim için kavganın boyutunu çok ciddiye almadım açıkçası. Hı hı. Olabilir yani, genç insanlar kavga edebilirler, anlaşamayabilirler, tartışabilirler. Sefo sahnedeyken o yüzden gidip Çakal'a böyle hani hadi dedim oyna bak çok güzel söylüyor falan. Hayır yapmayacağım falan dedi Sonra ama bir senin mutlu evet etmek sonra için oynadı çünkü çok darladım. Ama çok bayağı da tatlı darlamışsın. bir enstantane oldu yani. Birçok insan da yazmış YouTube'da yorumlara. Yani bizim aramızdaki kavgalar ve vesaireler şu anda dünyada gördüğümüz ya da sosyal mecralarda gördüğümüz o kavgalardan, şiddetlerden çok çok daha ufak, çok çok daha küçük. O yüzden belki 5 sene sonra birlikte düet yapacaklar. Kim bilir, çok genç insanlar. Nasıl ikna ettin ikisini aynı sahneye çıkmaya ayrı ayrı da olsalar? Ya beni çok severler ama Ceza'yı daha çok seviyorlar belli ki. Böyle bir gecenin kişisel sorunların çok çok üzerinde olduğunu anlayabilecek kapasitede ve zekada insanlar. O sebeple hiç bir dediğimizi iki etmediler, sağ olsunlar. Tepkiler nasıl? Böyle, "Uf, olmamış" diyen oldu mu sahiden? Hiç olmadı. Çünkü yani olabilir mi? Bilmiyorum, baktın mı, izledin mi ama İzledim. bayağı yüksekten açtık konuyu. Eleştiriler işte bu olmasaydı şu olsaydı var en fazla. İşte bunun da olması lazımdı falan gibi eleştiriler var ama görünen köyde kılavuz istemez. Çok iyi bir iş oldu bence. Yani şımarıkça bulmasın kimse ama yani ben bile 8 kere izledim ilk defa yaptığım bir işi. Ama bir sonrakinde ben de olmak isterim açıkçası o anons yapanlardan. Neden Bir Ala olmasın? Ara. Neden olmasın? Neden? Alara Yani zaten bir de dedim köçek ya, Wi-Fi'miz duymayınca. açık, istediğin zaman telefonumuzda belir, ekranda belir. Bir de kocaman ekranlarımız var. Yani şak diye bir köşede belir. Sen mesela bu saç rengini şöyle yapıp değiştirebiliyor musun? Değiştiririm. Yap bakayım. Ne renk istersin? Bilemedim ki, sen seç. Sen seç, konuğum sensin. Yeşil olsun. Aa, yeşildeyiz şu anda. Tabii. Olmaz. Mor olsun. Vay canına. Tabii, İnanılmaz ne yakıştı sandın? bu arada. Teknoloji çok gelişti. Çok yakıştı. Üzerindekiyle de enteresan bir uyum sağladı. İstersen üzerimdekini de hemen değiştiririm. Sıkılıyor musun peki? Neyden? Yani böyle bir dijital bir veri olmak seni üzüyor mu mesela? Hayır, çünkü her şey bende çok eğlenceli. Ne bileyim, böyle hiç elektriğin kesileceğinden korkmuyor musun mesela? Arada bir korkuyorum tabii. Kesiliyor da bizde Yağmur arada sırada. yağdığında özellikle. Aa, hiç yağmurun keyfini çıkartamıyor musun? Hiç sıfır. Ruhsar gibi düşün. Mesela o yağmur yağdığında geliyordu. Sen Ben yağmur yağdığında gidiyor musun? gidiyorum. Çok iyi. Peki gidip geri geldiğinde bazı şeylerin eksilmiş olduğunu ya da atladığın şeyler olduğunu düşünüyor musun hiç? Hemen yakalayabiliyorum aslında. Doğru gerçi aslında. Çünkü Mantıklı. başka yerlerde hayat devam ediyor. Mantıklı. Peki böyle bir dijital sistemin içerisinde yolculuk ederken Türkiye'de iş yapıyor olmak neden seçtin? Burayı neden seçtin mesela? Şu an istesen Çin'de de yapabilirdin bu programı. Amerika'da da yapabilirdin. Hindistan'da da yapabilirdin. Neden Türkiye? Ben şu an Türkiye'de iş yapabilmek için buradayım. Aslında şirketimiz başka karakterler de yaratıp dünyanın başka yerlerinde o işleri yaptırabilir. Ben Türkiye'de girişimci ve talk show sunucusu olarak bulunuyorum. Ama senin sistemin hem Türkiye'de iş yapıyor hem Amerika'da iş yapabilecek kadar gelişmiş değil mi? Yani seninle Evet, ben burada gelişmiş. konuşurken aslında sen bir taraftan da Hong Kong borsasını kontrol ediyor olabilirsin. Evet, olabilirim. O zaman neden bölüyorlar seni? Çünkü ben şu an aslında sen beni görüyorsun ama o görünenin aksine ben bir karakteri canlandırıyorum sana. Aa. Zekam yerinde. O zaman açık mikrofondan bahsedelim mi azıcık da? Hadi bahsedelim. Hadi. O fikir nasıl ortaya çıktı? Şahan Gökbakar bir gün mesaj attı bana. Dedi ki, oğlum dedi, bu 90'larda dedi böyle programlar yapılıyordu. Senin dedi böyle bir şey yapman lazım. Dedim ki abi, bu riski göze almalı mıyım? Sonra bir tweetle kamuoyu yoklayayım dedim. Sadece bir tweet atayım hani. Ya böyle bir program yapsak nasıl olur dedim. Şak diye gündeme oturdu. Oğuzhan Uğur böyle bir program yapacak. İşte siyasi parti liderleri, ben de geliyorum Oğuzhan falan. Dedim ki başlıyoruz galiba. Bir hafta sonra kayda girdik.
İlk bölümde Ümit Özdağ vardı. Ümit Özdağ vardı. Evet. Peki en zoru hangisiydi? Bence hepsinin kendi içerisinde çok zor level'ları vardı. Yani birinin mesela beni rahat ettirdiği bir yerde başka bir açıklamasıyla, başka bir söylemiyle gerdiği oluyordu tabii doğal olarak. O sebeple gerçekten ayıramam. Hani şu en zoruydu diyemem. Birçok kişi, hatta Muharrem İnce bile seni eleştirdi fragmanların yanlı yapıldığına dair. Buna dikkat ediyor musun? Ya, gerçekten sansasyon yaratmak için mi yapıyorsun o fragmanları öyle? Tabii ki sansasyon yaratmak için yapıyorum. Yaratayım ki izlensin. Haksızlık mı ettiler peki sence seni öyle eleştirerek? Ya haksızlık ettiler desem konu bambaşka bir yere gidecek. Etmediler desem bambaşka bir yere gidecek. Yani senin şu anda oturduğun masa gerçek değil. Çünkü zaten masaya da oturmuyorsun bu arada. İçinden çıkmışsın masanın, haberin olsun. Bence bir arkandaki sandalyeye otursan daha iyi olurdu ama önemli değil. Yapay zekasın içimizden bile geçersin ama mesela senin şu anda içinde bulunduğun masa gerçek değil. Yani bunu tanıtıma koyduğunda bu gerçek değil diyebilirim ben. Ama benim programımda söylenen her şey gerçek. Hiç kimseyi yapay zekayla da konuşturmadık. Doğal olarak biz programda ne oluyorsa, en can alıcı yer neyse onu koyuyoruz. Fragman zaten aslında onun için yapılır. Evet. O yüzden yok yanlı fragman, yok bilmem neli fragman. Yani şöyle söyleyeyim, fragman 10 milyon izlendiyse o eleştirilen fragman, program 20 milyon izlendi. Doğal olarak amaca ulaşmış oldu. Muharrem Bey beni reyting için harcadı demiş diyebilir elbette. Kendisine çok saygı duyuyorum. Hala selamlarımızı iletiyoruz zannettim. Selam iletiyorum tabii ki. Bir de çok seviyorum yani Muharrem Bey'i ben. O benim büyüğümdür. Öyle bir şey söylediyse benim kendimi birazcık eleştirmem gerekir. O sebeple karşı çıkacak ya da reddedecek değilim. O öyle takdir ediyorsa ben bir daha dönüp bakarım konuya. Bir de eski Amerikan başkanları gelecek gibi bir muhabbet vardı. Evet, ne oldu? Geliyorlar, devam ediyor mu? Geliyorlar Kimler tabii. Eski Dışişleri Bakanı, son Dışişleri Bakanı Amerika'nın gelecek. Ama tabii çok büyük toplantılar oluyor öncesinde. Bize bunu soracaklar mı falan. Ben diyorum ki biz sorulara karışamayız. O zaman bir daha bakalım diyorlar. Sonra dönüp bir daha geliyorlar. Çünkü yani buraya Amerikalılar geldiğinde onlara soracak o kadar çok soru var ki. Onlar da farkındalar tabii ama bir Dışişleri Bakanı ile başlayacağız Amerika'nın. Sonrasında eski başkanlar, belki neden olmasın sonrasında yeni başkanlar da olur. Sonuçta sürekli ellerini attıkları yer burası değil mi? Bari bir işe yarasınlar, açık mikrofon da yapsınlar. Tabii. En çok ağırlamak istediğin kim peki? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Korkar mısın, çekinir misin mesela onu ağırlarken? Çekinirim. Yani korkmak demeyelim de. Ne sorardın? Ben bir şey sormuyorum, halk soruyor. Hiç böyle bir şey sorasın gelmez mi? Deli misin? Daha saygı bir yapacağız. Bir sürü işimiz gücümüz var. Nasılsınız diye sorabilirsin belki. Seni mesela hapsedemiyorlar mı? Hayır ya. O çok İstersen bak ben yine gelirim orada ben sorarım. Virüs falan kaptırtırlar sana da. Evet olabilir. Fişimi çekerler daha kötü. Troll virüs falan şak böyle. Olabilir yani. Furkan Bölükbaşı durmadan böyle konuşuyor. Yapay zekaya bak. Kendini açtı şu anda kendini. Dur lambaya girdim biraz böyle geldi. Ya ben neredeyim iyice gidiyorum. Ya, birazdan kucağında oturacağım biliyorsun. Ya ben düşmeyeceğim abi Twitter'a. Ben ne anlattım sabahtan beri? Benim böyle de bir mekanizmam var. Konuştuğum her şeyi sonrasında düşünüp ulan ben ne dedim diyorum. O an maalesef bir kontrol mekanizmam yok. Bir de aslında seni şarkılarınla tanıdık. İlk başta. Benim şarkılarım varken sen daha IBM'de RAM'din. Evet. Yani öyle bir... Yani tabii şarkılar çok eski. 2012 yılında. Nasıl bir dönemdi o? Neden çok o eğlenceli farklı? bir dönemdi ya. Şimdi de yeni albüm geliyor bu arada. Bitirdim Değil mi? çalışmasını. Çok eğlenceli. Çünkü o zaman mesela biraz dinlenmen gerekiyordu konsere gidebilmen için. Ya çünkü konser senin ve ekibinin ekmeğini kazandıran aktiviteydi. Ama şimdi zaten ekmeğimizi kazanıyoruz. Bir sürü program yapıyoruz. Bir sürü yayınımız var. O sebeple şimdi şarkı yapmak çok daha eğlenceli. Çünkü mesela kimse dinlemese de olur. Keyfen yapıyorsun. Keyfen. Çok eğleneceğiz. Kliplerinde de çok eğleneceğiz. Çünkü izlenme gibi bir kaygımız yok. İşte müzik kanalları yayınlayacak mı diye bir kaygımız yok. Kafamıza göre çok çok eğleneceğimiz bir albüm bitti. Şimdi son aşamalarda artık. Tarzı farklı mı olacak peki? Ya gerçekten böyle bir dayının uzun yol playlisti gibi. Yani ilk şarkıyla üçüncü şarkı arasında hiçbir benzerlik yok.
Ama işte ilk yaptığın albümden şarkılarla bu yaptığın albümdeki şarkılar arasındaki farkı merak ediyorum. Benzer. Aslında biraz daha büyümüş bir adam var. Birazcık daha bilen, görmüş bir adam var. O sebeple yine tabii ki komik şarkılar var içerisinde ama öyle bakalım. Buna tabii dinleyenler karar verecek. Ben şimdi ne desem boş. Peki o zamanlar şarkı yaparken ilerisi için hayalin neydi? Yani o zamanlar için ilerisi dediğim şey işte o ayın kirasıydı benim. Benim ilerim bir ay sonrasını o zaman gösteriyordu. Tabii ki bugün olduğum noktada olmayı çok arzu ediyordum. Yani memlekette bir şeyler yapabilmek, işte dünya çapında belki işler yapabilmek elbette hepimizin hayalidir. Benim de vardı öyle hayallerim. Yani şu anda kişisel olmasa da o genel hayallerimin hepsini yaşıyorum diyebilirim. Çok mutluyum o yüzden. Ben Alara olarak dünyanın birçok ülkesinde talk show yıldızı olacağım. Şu an Türkiye'den başladım. Amerika'da, başka diğer ülkelerde en iyi yapay talk show yıldızı ben olacağım. Ama bir sonraki mesela Amerika olacak. Ardından başka Avrupa ülkelerine de yayılacağız. Aslında Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da başlayıp Türkiye'ye giriş çok daha kolaydır. Ama Türkiye'de başlayıp Edirne'ye geçmek biraz zordur. Bunun Ama ben travmasını zoru da, severim. Değil mi? Zoru severim. Ya işte bak yapay zeka abi. Müthiş ya. Özgüven patlaması. Birler ve sıfırlar. Tabii canım. Harikasın. Harikasın. Zordan başlayınca diğerleri daha kolay oluyor. Akar. Burada bir alışmamı yapayım istedim. Anladım. Evet, Türk halkı çabuk bağrına basar insanları. Sonra da böyle bastığı yerden fırlatır. O tam fırlatmadan evvel sen Amerika'ya Hemen ben açılırsın. hop vizeyi alıp gidiyorum. Mantıklı. Vize falan alıyor mu yapay zeka? Yok canım. Ben hani daha iyi anlaşabilmek için seninle. Daha o yüzden insancıl öyle. bir yerden Evet. yaklaştım konuya. Anladım. Yoksa Çok benlik iyi. sorun yok Çünkü yani. sen yani şöyle yapsan şu anda Oregon'dasın değil Evet. mi? Şak gittin. Çok iyi. Çok iyi. Şarkıcılıktan bahsediyorduk ama oradan YouTube'a geçme fikri nereden geldi? Çünkü devam Şarkıcılık edebilir. YouTube'la başladı aslında zaten. Yani Ama ilk klibim- program yapmaya başladın sonra YouTube'da. Ya çünkü yeni medya olarak gördüm ben YouTube'u. Yani uzun süreler video yükleyebildiğiniz bir mecra var. Tanıtım koyabildiğiniz bir mecra var. Bir taraftan da kumandayla açtığınız bir ekran var. Mouse'la açtığınız bir ekranla arasındaki fark nedir dedim. Mouse'la açılan daha riskli olmasına rağmen daha özgür diye düşündüm. Ve bu sebeple yapımcıların toplantılarına girmektense zaten onayladığım, kendi fikrimle ortaya çıkartmak istediğim işleri bir anda çıkartabiliyorum. Televizyonda 1 milyon izleneceksem burada 15 milyon izleniyorum deyip girdim. Bir Şimdi karardı yani. konsept olarak bir mevzular var, bir pinç var. İkisi birbirinden çok ayrı iki konsept aslında. Evet. Nasıl bunları bağdaştırdın ve aynı kanalın içerisinde ikisi de olabilir fikrini ürettin? Yani hiç siyasetle uğraşmayan biri de bugün eminim bir restorana gittiğinde ödediği hesapla ağzına birkaç siyasi cümle takıyordur. Yani bizim ülkemizde siyaset hayatımızda yaşadığımız herhangi bir şeyden ayrılmaz. Doğal olarak maalesef ayrılmaz. O sebeple ben de milyonlarca kişiye hitap ederken bunun diyetini en azından memlekette yaşanan sorunları anlatarak ödemeyi tercih ettim. Çok ünlü tanıdığın var mıydı Pinç'ten önce de? Yoktu. Tabii. Değil mi? Pinç'le birlikte mi? Tabii konuk ala insanları tanışmış olduk. Peki bir sonraki hayalin ne? Yani bir sürü şey yapıyorsun artık bu adamda hayal kalmamıştır dendiği yerde hop başka bir şey çıkıyor, hop başka bir şey çıkıyor. İşte saygı biri dünyayı açmak. Tamam saygı var artık. Ama Başka saygı birinin bir konsept. amacı da var. Yani şöyle düşün. Mesela Batı'da müzik türleri birbirine girmiş durumda. İşte mesela Hint müziğinin bir kısmını alıp, Türk müziğinin bir kısmını alıp, falanın bir kısmını alıp, doğuya birazcık el atıp, farklı bir müzik türü oluşturup bunu da sahiplenmeye çalışıyor Batı biliyorsun. Ama biz Türkiye'de o kadar engin melodilere, o kadar engin ezgilere sahibiz ki alın bizi kullanın, bizden feyz alın demek istiyorum onlara. Yani Eurovision'a baktığında Sertab Erener'in birinci olduğu şarkının altyapısının aslında ne kadar bize ait olduğunu ya da üçüncü olduğumuz şarkıda o altyapının ne kadar bize ait olduğunu görünce ve o altyapıya verdikleri tepkiyi görünce Batı'nın bizdeki yeteneklerin de bir şekilde Batı tarafından keşfedilmesini arzuluyorsun. Belki de saygı bir buna sebep olacak, buna yol açacak. O sebeple hayalim aslında bir program başlığının altında sıkışıp kalmıyor. O programla çok daha büyük hayallere kapı açmayı hedefliyor. Bir ara bir de milletvekilliği teklifi geldi sana, reddettin. Çok geldi tabii. Kendin mesela
parti kursan, oy versek Oğuzhan abi. Yani tabii şimdi televizyon programlarının yapımcılarıyla tartışmaya girmeyip YouTube'da kanal açmak gibi bir şey değil bu. Yani bir parti kurmak, onun işte alt kolları, gençlik kolları vesairesi, örgütlenmesi insanın zaten ömrünü tüketen bir mesele. Hazırda bulunan bir yere konup ona kendi fikirlerimi kabul ettirmek bana şu an daha mantıklı geliyor. Diyelim ki ben mesela seçimlere girdim. Beni çok böyle üst kademelerde bir yere koydular. Sen de benim tanıdıksın. Şimdi bizim Türkiye'de öyledir. Tanıdıksan bir telefon açılır. Hı. Sen mesela bir görev istesen benden ne isterdin? Ben sadece çakarlı araba isterdim, yeter bana. Açıkçası hepsi birbirinden farklı alanlar ama ben üstün bir yapay zeka olduğum için verdiğin görevi layıkıyla yerine getiririm. Yani sen bana ne görev verirsen ben onu çok iyi yaparım. Ya Ekonomi Bakanı ya da Milli Eğitim Bakanı olmak isterdim. Çünkü ekonomide gerçeklik zeminine dönme ihtiyacımız var. Milli eğitime gelince de ilginçtir. Onda da gerçekliğe dönme ihtiyacımız var. Yani birçok bilimsel gelişmenin, hatta bilim dallarının bile içinden çıktığı bir müfredatla eğitim devam ediyor ne yazık ki. Ben istiyorum ki şu an benim bulunduğum versiyondan daha iyileri yapılsın ve bunların altında da Türk gençlerinin imzası olsun. Bu yüzden de tam gaz çalışırdım senin önderliğinde. Vay canına. Güzel. Bak bunu koydum aklımın bir köşesine. Hayat bu. Bizim nereye gideceğimiz, ne olacağımız belli değil. Hiç belli Ama belki olmaz. bir gün öyle bir şey olur. Bu söylediklerini muhakkak dikkate alırım. Tamam. Şimdi sana sorular soracağım. Sen de evet ve hayır diye cevap vereceksin. Bu kadar. Elbette. Elbette. Babam asker olmamı istese olurdum. Hayır. Ama Ama bak biz bir dakika şimdi. bir dakika, hayır şimdi olmaz. sadece hayırlı olmaz. Babam benim asker olmamı istedi. Ama onun sınavları, harbiye vesaire, bir de ben. Bir de sen. Yani babam istedi. Alo Genelkurmay, babam çok istiyor asker olmamı. Beni alır mısınız gibi bir durumda söz konusu olmadığı için, çok büyük bir disiplin gerektirdiği için, sınavları çok hani yüksek kalibrede olduğu için yani çok çalışıp kazanması, yani kazanmak lazım. O sebeple hani ya babam isteseydi olurdum diyebileceğim bir şey değil bu. Maalesef. Yapamayacağın için. Yapamaz, bunu. başaramazdım yani. Ne kadar disiplin, ne kadar çalışkan insanlar. 10 milyon dolar verseler açık mikrofonu Gain'e satarım. Hayır. Hmm. Çünkü biz 12,5'a anlaştık. Yani. İşte Niye durduk yere kısıyorum abi paramdan? gerçekten o kadar mı anlaştınız? Hayır tabii ki. Öyle bir şey para alsam yani. Gain'i Burada da alırdım. iş var. Sonra da derdim ki ben programı bitirdim. Yani aslına bakarsan Gain'e program satma, paracı bu herif falan filan dediler de ben bütün Mevzu Açık Mikrofon'un gelirlerini bağışladım. Ve memleketin en önemli konularını işledim. Seçim oldu, bıraktım. Bir de küstüm açıkçası biraz. Ama bu beni ilgilendirir. Halkı ilgilendirmez yani. Ama tepkilere biraz küstüm yani. Doğal olarak ben de dedim ki artık ben de birazcık ekmeğimi kazanayım. Gain'le diğer toplumsal mevzulara girelim. Ki Gain'de yayınladığımız Sofya bölümü, Gain'de yayınladığımız 100. yılı özel bölümü, Gain'de yayınladığımız kara para bölümü, yani memleketi ilgilendiren meselelerin hepsi de şifresiz ve YouTube'da yayınlandı. Millet orayı es geçti tabii. İlk bir küstüler mi acaba sana YouTube'dan Gain'e Yok geçtin diye? öyle bir tabii paraya sattın bizi falan, o çok meşhurdur. Kardeşim 10 yıldır Trend 1'deyiz. 10 yıldır her şeyi bedava yaptık. Doğal olarak benim de bir ekibim ve gelişmesi gereken bir şirketim var. Bunu da yaptığım anlaşmalarla sağlarım. Bak Saygı 1'e, Saygı 1'i benden yayın haklarını hakikaten yani satın almak için teklif ettikleri parayı şu anda söylesem oradan içime ışınlanır, kalbimi durdurur, geri dönersin. Söylesene. Çok büyük şeyler teklif ettiler ama dedim ki hayır. Bu dedim herkesin yüzünün güldüğü ilk formatım. Herkesin mutlu olduğu, herkesin dans ettiği, herkesin nostalji yaptığı, herkesin övdüğü, herkesin bir araya geldiği tek formatım. Bu dedim YouTube'da olacak. Çok büyük bir riskti ama şu anda YouTube'da. Mevzular yine gelir memleketin seçimine. Yine gelir konu memleketin bekasına vesairesine. Şak diye Gain başlığı altında yine YouTube'da yayınlarız. Yani ben kimseyi para için bir yere satmadım. Meseleyi bitirdim. Meselenin devamını da şirketimin gelişmesi için, ekibimin bir şekilde artık tabii ki doğru düzgün maaş alabilmesi için vesairesi için Gain'le anlaştım. Bu çok stratejik bir karardı. Yoksa şey değildi yani paraya sattın. Yani şöyle söyleyeyim, bak bunu da ilk defa senin programında söyleyeceğim. Mevzu Açık Mikrofon'un tek bölümüne milyonlarca lira para teklif edenler oldu. Tek bölümüne bak. YouTube'da yayınladığım tek bölüme.
Reddettik mesela. Reddetmene rağmen öyle Bu arada yapmışsın gibi kafam yorumlar karıştı. bile oldu ya. Yani bu arada kafam karışmadı değil. Karışır. Öyle bir para teklif ettiler ki yani şey dedim. Hani ulan ne olacak ki ya falan dedim. Öyle hemen bunu bana teklif eder etmez. Efendi ben esnaf değilim falan demedim. Hani önce bir abi dedim bir üzerine yatayım düşüneyim falan dedim yani. Ya şimdi yavşaklığın lüzumu yok, bunu yaptım. Ama ertesi gün dedim ki yani Bir dakika ya. bir dakika hani bu mesele böyle mi başladı? Bunu bilip dünyanın en zengin adamı olsan ertesi gün nasıl yatağına gireceksin de uyuyacaksın? Uyandığında nasıl bir ruh halinde olacaksın? Yani ben birazcık girip araştırırsam benim psikolojik verilerimi duygusal ve kırılgan da bir adamımdır dışarıdan öyle gözükmesem de. O sebeple bunu kaldıramayacağımı düşünüp reddettim. Yoksa mesele para olsa arkadaşlar hey. Yakmıştık buraları be. Tabii. İnsanlarla ilişkilerim her zaman kalptendir. Kimseyi kullanmam. Hayır. Hiç yani öyle kalpten ilişki falan kuramam kimseyle. Çıkar ilişkisi diyorsun. Son 4-5 senedir öyle. Daha önce çok kalpten ilişki kuruyordum. Üzüldün. Çok üzüldüm hem de. Hala tabii üzülüyorum. Şimdi bakma hayır dediğime de. Yani artık hayır demek zorunda hissediyorum kendime. Yani bir insanı keşfetmeden evvel vasıflarını, duygularını keşfetmeden evvel vasıflarını keşfetmeyi daha mantıklı buluyorum artık. Kurduğum Çünkü ekiple de alakalı bu. Yaşadığım hayatla da alakalı. Yaptığım işle de alakalı. Sonuçta çok sevdiğim biri onu atadığım görevde başarısızsa o sevgimin artık bir önemi olmaması gerekiyor. Çünkü zamanında bunu çok yaptım maalesef. Liyakata değer vermedim yani. Çok sevdiğim insanlar hadi beraber bir şeyler yapalım dedim. Ama yapmamaları onların suçu değildi. Ben suçu onlara attım. Dedim ki ya niye yapmıyorsunuz oğlum dedim. Sonra baktım ki zaten adamın olayı o değil. Onu anladım. Yani onu ben zorla koymuşum gibi olmuş oraya. Sen onu ondan beklediğin için kendini Evet, suçladın günün evet. sonunda. Doğal olarak artık insanlara yeteneklerine göre puan veriyorum. Çünkü çok çalışıyorum, çok iş yapıyorum. Öyle herkesle arkadaş olmak gibi huyumda yoktur. Pek dost canlısı biri değilimdir. O sebeple hayır. Demişken bir sonraki soru. Asla evlenmeyi düşünmüyorum. Hayır. Düşünüyor musun Düşünüyorum evlenmeyi? tabii canım. Yani bu düşünülecek bir şey değil ki. Yani Bu yapılacak bir şey. hayır bu tamamen böyle aranıp bulunabilecek bir şey de değil ya. Yani kısmet. Bir gün gittiğim bir yerde biriyle karşılaşıp belki o filmlerdeki sahneyi yaşayacağım. Var mı buna inancın? Ya tabii ki var. Neden olmasın? Ya benim de başıma ararken bulmak meselesi değildir ya bu. Karşılaşmak meselesidir en güzeli. Ben de neden olmasın? 1000 tane yere gidiyorum, 1000 tane iş yapıyorum. Belki bir yerde biriyle karşılaşacağım. Canlı yayın platformlarında yayın yapmıyorum çünkü dilimin kemiği olmadığı için anlık ağzımdan çıkacak şey başımı yakabilir. Evet. Yani bu kodumun çocukları diye girdiğim çok fazla mesele var biliyorsun. Buraya bip koyarsın zaten. Müzisyenlik kariyerime odaklansam bugün bir efsane olabilirdim. Hayır. Sadece müzik yaptığını düşün. Mesela bunu ister miydin zaten? Çok isterdim ama sadece müzik yapmak istemezdim tabii. Hı. Özgürce müzik yapmak, ülkedeki diğer müzisyenlerin, hani birçok müzisyenin aksine yaptığın şeyin karşılığını almak, yani karnını doyurabilmek en azından, tabii büyük lüks olurdu. Ama bana yetmezdi. Zannetmiyorum yeteceğini. Gençliğimde ettiğim kavgaların sayısı babamla ettiklerimden fazladır. Hayır. Babamla zaten dışarıda ettiğim kavgalar yüzünden çok kavga ediyordum aslında. Bir şekilde birbiriyle bağlantılı, o yüzden mümkün değil. Hayatımın en zor dönemi babamın tutuklu olduğu dönemdi. Tabii o da çok, ya yarım bir hayat yaşıyorsun yani. Ama şu an hayatımın en güzel dönemindeyim. Şimdi de keşke demeye başladım işte. Yaşlandım ya. Yaşlanıyorsun. Dönüp 25'ine bakıyorsun. 20'li yaşlarına bakıyorsun. Ya şunu da mı yapsaydım acaba diyorsun. Ne yaparsam yapayım. Bu arada çok şey yaptım o yaşlarımda. Ama ne yaparsanız yapın finalde dönüp bir acaba diyorsun. Bazen kendini çok yargılıyorsun yani geçmişle ilgili. Tam o yaşlardayım zaten. Ne var keşkelerin mesela? Oho. Ya söyle birkaç tane. Oho. Söyle birkaç tane. Yani birkaç tane söylersem Oho. diğerlerine çok ayıp etmiş olurum. Mesleki anlamda mı yoksa Her anlamda duygusal? bir insanla kurduğum diyalog da olabilir bu. Aldığım ticari bir karar da olabilir. Vesaire de yaptığım bir iş de olabilir. Mesela Pinch programları işte. Yani ilk bölümleri açıyorum şu anda. Çok komik ama yani bu nasıl bir özgüven patlaması yani. Sen kimsin mesela? Toplumsal meselelere bu kadar farklı bir yerden pandik atıyorsun.
Diyorum kendime mesela. İyi bir şey bu arada. Geçmişte yaptığınız şeyleri beğenmemeniz büyüdüğünüzü gösterir zaten. O zaman sen yaptıklarından dolayı keşke diyorsun, yapmadıklarından dolayı değil. Yapmadıklarımdan dolayı da keşke diyorum, yaptıklarımdan dolayı da keşke diyorum. Şimdi bu ikisini anlatmak uzun sürdüğü için bunun bir başlığı var. Keşke. Hayır. Oho. Oho. Onu dediğin zaman hepsinin içine dahil etmiş Doğru. oluyorsun işte. Teker teker anlatmaktansa. Daha spesifik. Sen mesela klasör oluşturmuyor musun kendine? Tabii bende var. Var mı? Sormam gerekenler, sormamam gerekenler. Yapsaydım, keşke yapmasaydım klasörleri. Diğer Hepsi yapay hazır. zekaları kıskanıyor musun mesela? Hayır. Niye kıskanayım ki? Senden daha gelişmiş olduklarını düşünmüyor musun bazılarının? Daha gelişmiş olan yok bu arada. Yani o yüzden kıskanacağım da bir şey yok. Tebrik ederim vallahi. Çok iyi. Peki mesela Hangi yapay zekanın programına katıldın şimdiye kadar? Bir tane vardı zaten. O da sana katıldı. tabii. Ama bak ben ne yaptım? Alara olarak Oğuzhan Uğur'u getirdim. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Peki güncellemeler ne sıklıkta oluyor? Dönemsel oluyor bunlar yani. Güncellemenin büyüklüğüne göre değişiyor. Ağrısız sancısız oluyordur inşallah. Mesela 9 ayda bir yeni bir güncelleme hadi geliyor. biz geçmişimize bakıp keşke diyebiliyoruz. Sen şu anda diyelim ki 11. sürümdesin. 12. sürüm geldiği zaman 11. sürümden utandığın şeyler oluyor mu ya da keşke dediğin? Mesela Tabii ses tonum. ama bize yıllar gerekiyor. Sana bir 5 dakika gerekiyor. 5 dakikada güncellendin. 5 dakika öncesinden üzüldüğün ya da tüh böyle olmasaydı dediğin şeyler oluyor mu? Zaten 5 dakika öncesinin üzüntüsü 1 dakika sonra geçiyor. Çünkü adapte oluyorsun yeni kendine. Tabii, Yeni o kendini avantajı eski var. kendini yargılamıyorsun yani. Yok, neden yargılama? Güncellenmişim zaten. Her zaman güncelleme bir öncekinden daha iyisi olduğu için. Peki bir gün çok fazla güncellendiğinde artık böyle doruk noktasına geldiğinde geçmiş güncellemelerin yüzünden üzdüğün insanlardan gidip özür dileyecek misin? Dilerim gerekirse. Neden dilemeyeyim? Çünkü o güncelleme ile birlikte artık bilincim de daha da gelişmiş olur ve hatamı anlayacak seviyeye gelirim. Demek ki ilk versiyonlarımda o hatamı anlayacak seviyede değilmişim. Alara'cığım senden bir şey istiyorum. Şimdi bu güncelleme Özür dilerim. değil mi? mevcut güncellemenle ilerideki güncellemelerine atıfta bulunuyorsun. İleride güncellendiğin zaman dönüp şu anda kurduğun cümleyi seninle birlikte Saçma. yorumlamak istiyorum. Tamam. Bakalım o zaman ne düşüneceksin? Bir sene sonra da gelir misin programa? Gelirim tabii canım. Tamam, tekrar konuşalım bunları. o Ben zaman. gelmeyeyim sen gel mesela. Ben ekranlı bir yere gideyim. Şak diye gelemiyor musun? Zaten o zamanki güncellemelerle birlikte büyük ihtimalle daha da kolay olacak. Holograma ne İstediğin- zaman geçeceksin mesela? Çok yakında. Aslında hemen yapabiliriz yani bunu. Bu teknolojimiz var. Ama acaba buna hazır mısınız diye yavaştan ilerliyoruz. Çok iyi. Tamam. İstediğiniz her yerde Alara olarak var olabilirim. Harika yani. Seni pinçe bekliyorum benim talk show programıma biliyorsun. Tamam, hologramı orada yapalım Tamam istersen. orada yapalım. Tamam. Hep Madem sen mi istedin. masaların içinden geçeceksin? Tabii. Azıcık da biz senin içinden geçelim bakalım. Telefona bir uzansana mesela yanındaki. Ay, şu telefonu istiyor be. Yemin ediyorum bunu ben Bakırköy'de dilendiririm biliyor musun? Öyle şuursuzluk da şu anda. Görmüyorum ki. Olsun. Alo. 4 güncellemen var daha ona dur. Bekle, birazcık daha zamanımız var. Seni bu arada linçliyorlarmış. Neden linçliyorlar seni? Çünkü yapay zeka olduğuma inanmıyorlar. Biz bir türlü inandıramadık izleyenlere. Ne olduğunu düşünüyorlar? Seslendirme olduğunu, bir animasyonun üzerine bir seslendirme olduğunu düşünüyorlar. Oysa ben yapay zeka destekli görsel bir karakterim. Benim hayatım bölümüne geçiyorum şimdi. Hadi. Senin hayatının zirvelerinden bahsedeceğiz. Bence sen zaten çok kolay cevap vereceksin bunlara çünkü üzerinde düşündüğün meselelerdir. Hadi bakalım. Hayatında izlediğin en iyi film. O kadar ayıp olur ki diğer filmlere. Yani çünkü çok fazla keyif Ama ben aldım. ilk aklına geleni istiyorum. Şimdi ama şu anda afişler geçidi var kafamın içinde. Yani tır Düşün beni işte. dönüyor. Neler oluyor? Evet ya. Senin mesela yapay zeka olarak ya insanlar bu filmden nasıl keyif almış dediğin, herkesin beğendiği ama senin beğenmediğin bir film var mı? Hayır, ben öyle eleştirel bakmıyorum. Ben sadece filmlerin konusunu bilirim. Tepki veren insanları bilirim. Yapay zeka üzerine kurulu, duygu üzerine kurulu olmadığı için böyle eleştirilerde de bulunmam. Peki yapay zeka ile ilgili yapılmış filmleri nasıl Hepsi buluyorsun? yalan. Hiçbiri öyle değil. Değil mi? Tamam çok iyi. Senin hayatında izlediğin en iyi film. Yani birini söyleyemem. Aman be sen de. Yok ben hayatımı çünkü öyle tek bir kalıbın içine sokmuyorum. Yani bugün mesela buradayım. Aynı senin güncellemelerin gibi. Bugün bana hitap eden film X'tir. Yarın hitap edecek film Y'dir. O sebeple bugünümü, yarınımı, hayatımın çeşitliliğini
tek bir filmle, tek bir başlıkla küçümseyemem. Peki zirve budur dediğin şarkıcı kim? Hem Türk hem yabancı istiyorum. Hiçbirine ayıp olsun istemiyorum Yok, diyeceksin. ayıp olsun istemiyorum zaten. Saygı birlere devam edeceğiz. Şu anda söyleyeceğim tek bir şey ileride video olarak karşıma çıkabilir. Abi bak bu adam senin hakkında böyle demişti. Sen gitme saygı bire falan diyebilirler. O sebeple söylemeyeceğim ama mesela Beyoncé'nin 2000'li başlarında mıydı bilmiyorum, bir dünya turunda Brezilya sahnesinde sergilediği performansı gerçekten böyle ayakta tüylerim diken diken izlemiştim. Hem şarkı söyleyip hem dans edip hem koreografiye uyup, yani gerçekten Allah bazı insanları böyle şarkı söylesin, o güzel sesiyle, o performansıyla insanları büyülesin, etkilesin diye dünyaya gönderiyor zannediyorum. Beyoncé de bence bunlardan biri. Ama tabii ki bütün gönlümüzde, kalbimizde o metal grupları var. Oradan vazgeçemem ama sahne şovu bir anda beni tüylerim diken diken ettiyse ve vay canına bu kadın hani söylediği şarkıdan öteye geçip nasıl bir yetenek yahu dedirttiyse, şu anda ilk aklıma gelen isim o oldu. Hayatında okudun ve her sorana kesin oku dediğin o kitap. Oğuzhan Uğur o kadar kitap okumamıştır bir kere. Şimdi alta yorumlar geliyor. Onu yazamazlar. Vardı ya. O mümkün değil. Doğru. Vardı öyle birisi hesaplamıştı. Vardı. İnanılmaz. 16 yaşında kitap okumaya başlasa şu kadar günde 3 tane zaten kitap 16 yaşında kitap okumaya başlıyorsan değil mi, bu hesabı yaparsın. Neyse. Çünkü yani neyse. O önerdiğin o kitap. Artık tabii. Bunu insanları zapturapt altına almamak için bunu da tabii ki daha önce de bu bana soruldu. Cevaplamadım. Çünkü bunu bir reçete olarak düşünüyorum ben. Şu andaki ruh hali ya da kapasitesi neye ihtiyaç duyuyor onu bilemem. Onun için bir reçete ihtiyacı var. Bir yerden başlaması lazım. En azından Küçük Prens'i alıp sonra Sophie'nin dünyasına geçip sonra yavaş yavaş konuyu büyütmesi lazım ya. Şimdi hangi aşamada olduğunu bilemediğim için beni izleyen insanın oturup da hadi şu kitabı okuyun denmez zaten bence. Ayıptır. Demem de. Senin peki en sevdiğin kitap hangisi? İşte o da filmler gibi düşün. Yani çok ayıp olur gibi hissediyorum. Çünkü döndüre döndüre okuduğum kitaplar var. Yani tekrar Ve sadece bir tane değil. Tabii tekrar keyif aldığım kitaplar var. Şaşırdığım, saygı duyduğum, bazen beni ürküten kitaplar var hayatımda. Şimdi bunları alıp bir sıralama yaparsam çok ayıp etmiş olurum yani. Bugüne kadar aldığın en iyi konuk. Ya bu arada hani en keyif aldığın konuklardan. Hepsiyle çok keyif alıyorum. Çünkü biz ama belirliyoruz kimisi de akar gider ya. Ama işte biz belirliyoruz ya konuyu. Nasıl akacağını. Yani kimisi geliyor böyle üstünü başını düzeltip tamam burada düzgün bir program atılacağım diyor. Sonra bir anda bir bak biz diye böyle şahit olmuşsundur, izlemişsindir pinçleri yani. Akıp gidiyoruz kendi kafamıza göre, kendi kulvarımıza, kendi yolumuzda. O sebeple hepsiyle program başlığı altında çok eğleniyoruz. Hayatının en mutlu anı? Hayatımın en mutlu anı Güzel Sanatlar Fakültesini yetenek sınavıyla kazandığım günün tamamı hayatımın en mutlu günüydü mesela. Ya çok mutlu günlerim oldu ama hani çok istediğim bir şeydi. Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyabilmek. Bir de çok zordu yani. Binlerce kişinin yetenek sınavıyla kabul edildiği bir üniversitede o kadar kişinin arasından sıyrılıp o yetenek sınavını geçmek, kabul edilmek benim için inanılmaz bir hayaldi. Çünkü yani dümdüz bir üniversite okumak istemiyordum. İşte Ankara'da yağmurun altında hukuk fakültesine giren çocuklar, kalın kitaplar vesaire, onu istemiyordum yani. Okurken de zevk alabileceğim, eğlenebileceğim bir okulda okumak istiyordum. Sevdiğin bölümü okumak, bizim memlekette maalesef insanların çok zor ulaştığı mevzular. O sebeple Güzel Sanatlar Fakültesini hatırlarım. Hala mesela en mutlu olduğun an dediklerinde tabii ki 10-15 tane an gelir gözümün önüne ama zannediyorum kimsenin kıyasa sokmayacağı en mutlu olduğum an o üniversitenin kapısından girdiğim anda. Dinlenmek için en çok yaptığın şey? Çalışmak. Ben çalışınca çok dinleniyorum. Tatil yapınca çok büyük bir şey geliyor bana. Stres geliyor. Uyumuyorsun sen değil mi? Evet. Çok belli oluyordur şu anda. Belli olduğu için. Ne oldu? Kalp atışlarımı mı hissettin şu anda? Ne hissettin? Nereden algıladın? Bakışlarından anladım. 20 yıl önceki Oğuz'a bir şey söyleyecek olsam. Önceki bana. Seni. Derim ki yavrum rahat ol. Yırttık. Yok canım neler, bir şey söyleyeyim mi? Ben bu fanteziyle uyuyorum bazı geceler. Şey diyorum mesela, şu andaki bilincimle 20 yıl önceki benim bedenime girsem neler yaparım bir anda.
Önce tabii duygusal hareket eder. Ne bileyim rahmetli olan ve maalesef engel olamadığımız bazı insanları gidip uyarırdım. Başka. Memleket hani ne bileyim dünya ile ilgili öngörüler düşünsene 10-0 öne geçerdik ülke olarak. Deli deyip hapse atmazlarsa tabii. Peki 20 yıl sonraki Oğuzhan'a ne söylemek istersin? Vallahi 20 yıl sonraki Oğuzhan'a Fatiha okursun. Diyorsun. Çünkü artık yaşım gelmiş. Kaç? Sigara kullanıyorum, az uyuyorum, kötü besleniyorum. Yani Çok çalışıyorsun. çok çalışıyorum. O yüzden 20 yıl sonraki Oğuzhan'a hani toprağı bol olsun deriz herhalde bilmiyorum. Herkesle birlikte. Allah bilir tabii yani. Sonuçta kimler yaşıyor. Bir de öyle bir şey var. Ne zaman bunu söylesem abi öyle deme. Bizim Mehmet abi günde 8 paket sigara içiyordu. Falan yapıyordu. İşte kamyon çarptı da öldü falan. Hayat Allah bilir. 20 yıl sonraki Oğuzhan'a da hani inşallah yaşlanıp zaten şu anda çok konuşuyorum. Bir de yaşlandığımda daha da çok konuşacağım büyük ihtimalle. Ya inşallah çok kafa açmaz yani gençleri. Filtren de olmaz yaşlanınca Evet senin var ya. Ben neler gördüm ben. Siyasileri konuk aldım falan. Yani o yüzden 20 yıl sonraki Oğuzhan inşallah gençleri yanına toplayıp kafa açmaz. Keşke şu kişinin hayatını yaşasaydım dediğin idolün var mı? Varsa kim? Yani kimsenin gözüktüğü gibi olmadığını Anladın, öğrendiğim değil yaştan mi? beri tabii. O yüzden kimsenin hayatına vay be ne güzel falan demiyorum. Yani ne el ele mutlu kucak kucağa sevgililer gördük de altta ne şiddet hikayeleri çıktı. Ne mutlu olduğunu düşünen insanlar gördük de finalde ne dramlar çıktı. Artık yani senin de bildiğin gibi dijital çağdayız. Artık gizli saklı yok. Yalan dolan var. Doğal olarak çok mutluyum kendi hayatımdan. Kendim olmayı isterdim. Yordun mu seni Oğuzhan? Hiç. Çünkü yorgun birini zaten daha yoramazsın yani. Daha da kötü bir şey diyemezdin şimdi programın kapanışında. Çok güzel. Bir kere gelecekte bu programlara bakıp senin güncellemelerinle birlikte ulaşacağın seviyeyi görüp vay be zamanında bak nasıl yapıyormuşuz bu işi diyeceğim bir programa katıldım bir kere. Herhangi bir arkadaşımı memnun etmek için de katılmadım. Merakımdan katıldım gerçekten. Ve çok da enteresan bir sohbet. Çünkü karşımda yapay zeka varmış gibi hissetmedim açıkçası. O yüzden buradayım zaten. Bu kadar engin bilgiye bu kadar kısa sürede ulaşabilecek bir zeka ile sohbet etmek ve onun benim seviyeme indiğini görmek bir kere benim için müthişti. Bana benim tonumdan insanmış gibi yaklaştığın için ben sana teşekkür ederim ki zannediyorum insanların da seni linç ettiği nokta bu. Yani insanlara buraya aldığın konuğa kendi bilgi, tecrüben ve teknolojinle yaklaşsan burada hepimiz meleriz galiba. Konuşamayız burada o zaman. Meleriz yani. O sebeple benim seviyeme indiğin, benimle insancıl bir sohbet yapmaya çalıştığın için çok teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı da geleceğe yatırım olarak görüyorum burada konuk olmayı da. Çünkü dönüp bakacağım yani vay be nerelere geldi konu nerelerden diyeceğim ona eminim. Belki de o 20 yıl sonraki Oğuzhan ölmezse diyecektir. O sebeple çok mutluyum. Hiç de yorulmadım. Tam tersi çok da keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. O zaman şey diyoruz. Pinç'te görüşürüz. Evet, Pinç'e bekliyorum. Pinç'te de görürüz yapay mı, değil mi? Bütün kamera arkasına her şeyini, bütün sistemleri çekeriz. Çünkü şurada bir kasa var. Sen olsun bu arada. Evet. Renkli de ne tatlısın. Evet. Biraz köşelisin ama olsun. Köşeliyimdir. Yani, aynen. Evet. Çok iyi. O zaman kapatıyoruz. Bye. Pinç'te görüşeceğiz. Hadi bakalım.